Büyük Ayı takım yıldızının gözleri dolduracak kadar sevimli çocuksu hikayesini dinlemiş miydiniz? Masalcı Laguio. Yaşlı Laguio, bir insanın hayatı boyunca görüp görebileceği en bilgili, en akıllı kişiymiş. Kızılderililer arasında onun kadar çok şey görmüş, onun kadar çok yer gezmiş biri daha yokmuş. Kadim ormanların, toprakların sırlarını bilir, kuşların, hayvanların lisanını konuşurmuş. Uzun yaşım boyunca hep gezmiş, vahşi geyiklerin saklandığı ormanlara gitmiş, huş ağacından kanosuna binip geçilmez bilinen sulardan geçmiş. Lego'nun bildikleri sadece gezip gördüğü yerlerde öğrendikleriyle sınırlı değilmiş üstelik. Dedesinin uzun yıllar önce anlattığı peri masallarını, gizemli öyküleri de daha dün dinlemiş gibi hatırlarmış. Lego'nun dedesi de bu öyküleri vaktiyle kendi dedesinden öğrenmiş, o da kendi dedesinden. Aslında dededen toruna anlatıla bu öyküler o kadar eskiymiş ki kökleri dünyanın her şeyin sihirli ve tuhaf olduğu o ilk zamanlarına kadar dayanıyormuş. Çocuklar Lego'yu çok severlermiş. Nereden bulursa bulur, o güne kadar kimsenin görmediği güzellikteki deniz kabuklarını toplar, küçük kızlara kolyeler dizer, çocuklara minik elleriyle sepetler yapabilecekleri en güzel otları bulabilecekleri yerleri gösterirmiş. Oğlanlara yaylalar ve oklar yaparmış. Diş budak ağacından yapılan bu yaylar hiçbir yayın gerilmediği kadar gerilir, meşeden oklar da bütün oklardan daha uzağa gidermiş. Ama çocukların bunların hepsinden daha çok sevdiği bir şey varsa o da Lago'nun onları karşısına oturtup birbirinden güzel hikayeler anlatmasıymış. Kızıl gerdan kuşuna o kızıl sakalı kim verdi? Ateş ağaç dallarının içine nasıl girebildi de kızılderililer onları birbirine sürterek ateş yakabiliyor? Bu çakal denen hayvan neden bütün hayvanlardan daha zekidir? Hem neden koşarken ikide bir arkasına bakar ki? Çocuklara bu soruların cevabını bir tek Lago verebilirmiş. Kış gelince öykülerin, masalların da zamanı gelirmiş. Yeryüzünü karlar kaplar, kuzey rüzgarı buz diyarındaki evinden uluyarak çıkar, ay gökyüzünde buzdan bir küre gibi ışıl ışıl parlar ve kızılderililer çadırlarda toplanırlarmış. Lago'da odunlarla yakılan ateşin başına oturur, çocuklar hemen onun etrafını sararmış. Kuzey rüzgarının huu huu diye eserek iyice alevlendirdiği ateşe Lago bir odun daha atarmış. Huu huu. Ne ele avuca sığmaz bir şeymiş şu kuzey rüzgarı. İnsan neredeyse uçlarından buzlar sallanan saçlarıyla görüverecek gibi oluyormuş onu. Kızılderili çadırları bu kadar güçlü olmasa kuzey rüzgarının onları yerle bir etmesi işten bile değilmiş. Hele ateş bu kadar harlı yanmasa mum alevi gibi sönüverecekmiş. Ama kızılderili çadırları tam da bu yüzden bu kadar dayanıklı yapılırmış ve hemen yanı başlarındaki engin ormanda ateşi sonsuza dek beslemeye yetecek kadar odun varmış. Bu yüzden kuzey rüzgarı ne kadar sert olursa olsun gücü ancak dişlerini birbirine vurup hu hu diye bağırmaya yetermiş. Ancak diğerlerinden biraz daha ürkek olan minik bir kız Lago'ya biraz daha yaklaşıp koltuğunun altına girmiş. "Duyuyor musun şu rüzgarı Lago?" demiş korkuyla. "Ya bize zarar verirse?" "Korkma sakın. Kuzey rüzgarı cesur ve neşeli insanlara zarar veremez. Böyle tepinir durur, gürültü yapar ama aslında korkağın tekidir. Birazdan ateşten korkup kaçar. Gel sana bununla ilgili bir hikaye anlatayım," diye cevap vermiş Lago. Böylece Lago, kuzey rüzgarını kandıran Şangebis'in öyküsünü anlatmaya koyulmuş. Şangebis, kuzey rüzgarını nasıl kandırdı? Bundan çok uzun zaman önce dünya üzerinde çok az kişinin yaşadığı zamanlarda kuzeyde bir balıkçı kabilesi varmış. Bu kabile en iyi balıkları yaz zamanında kışın kimselerin yaşayamayacağı uzak buz tutmuş yerlerde bulurlarmış. Buz diyarı denen bu yerin hükümdarına Kızılderililer kuzey rüzgarı anlamına gelen Kabib Onokka derlermiş. Yaşlı hükümdarın yüreği de ülkesi gibi buz tutmuş. Çok acımasız, öfkeli bir adammış.
Buz diyarı dünyanın en tepesinde, dört bir yana göz alabildiğine uzanan kocaman bir ülkeymiş. Ancak Kabip Onokka'ya bu yeterli gelmiyormuş. Onun gönlünden geçen dünyanın bir ucundan diğerine her yerin buzla kaplı olması, ortada tek bir ağaç, tek bir yeşil ot bile kalmamasıymış. Bütün nehirler donsun, bütün ülkeler kar ve buz altında kalsın istiyormuş. Neyse ki bu hükümdar istediği her şeyi yapacak kadar güçlü değilmiş. Çok kuvvetli ve acımasız biriymiş elbette. Ancak ay çiçeklerinin güzel diyarından gelen güney rüzgarı dedikleri Şavondase karşısında onun gücü devede kulak kalırmış. Şavandase'nin yaşadığı yerde mevsim hep yazmış. Nefesini topraklarına şöyle bir üflediğinde ormanlarda menekşeler açar, yaban gülleri yeşil ovaları kırmızıya boyar. Güvercinler şarkılarını söyleyip dans etmeye koyulurlarmış. Kavunları ve üzümleri olgunlaştıran oymuş, tarlalarda mısırlara tat veren oymuş, ormanları yemyeşil yapan, yerküreye neşe saçan oymuş. Kuzeyde yaz günleri kısalmaya başladığında ise Şavondase bir tepeye tırmanır, uzun saplı piposunu yakar, hayallere dalarmış. O piposunu tüttürdükçe çıkan duman tepeleri ve gölleri bir tül gibi sarar, etraf adeta düşler ülkesine dönermiş. Ne bir rüzgar eser, ne gökte bir yağmur bulutu belirirmiş. Her yere bir sükûnet, bir huzur çökermiş. Kızılderililerin yaz mevsimi böyle geçermiş. Bu zamanlarda balıkçılar kuzeyde ağlarını atar, canla başla çalışırlarmış. Bilirlermiş ki güney rüzgarı her an uykuya dalabilir, yaşlı Kabip Onokka üstlerine çullanıp onları uzaklaştırabilirmiş. Bir sabah kalktıklarında suyun üstünde ağlarını attıkları yerde ince bir buz tabakası olduğunu görmüşler. Kulübelerinin çatısında da ince buzlar güneş ışığıyla ışıldıyormuş. Derken buz kalınlaşmış, kar taneleri gökten iri iri düşmeye başlamış. Çayır kurtları beyaz kış kürkleri içinde birer ikişer ortaya çıkmış, ulumaları uzaktan duyulmaya başlamış bile. "Kabip Onokka geliyor, Kabip Onokka gelmeden gidelim buradan," diye bağırmış balıkçılar. Ancak dalgıç Şangobis balıkçıların bu telaşına gülüp geçmiş. Şangobis hep gülermiş zaten. Koca koca balıklar yakaladığında da gülermiş. Sudan eli boş çıktığında da gülermiş. Hiçbir şeyin onu üzemeyeceğini düşünürmüş insanlar. Hala güzel balıklar var suyun altında. Şu buza bir delik açarım, ağ atmak yerine oltayla tutarız balıkları. Yaşlı Kabip Onokka geliyormuş, gelsin, bana ne?" demiş arkadaşlarına. Balıkçılar şaşkınlıkla baka kalmışlar ona. Şangabis'in bazı sihirli güçleri varmış elbet, kendisini ördeğe filan dönüştürebiliyormuş. Zaten o yüzden dalgıç derlermiş ona. Ama sağda solda yaptığı bu sihir numaralarının koca kuzey rüzgarı karşısında ne hükmü olabilirmiş? "İnat etme de bizimle gel. Kabip Onokka senden ne kadar güçlü haberin var mı? Bir nefesiyle şu ormandaki koca koca ağaçları söküyor yerinden. Gürül gürül akan ırmaklar bir anda donup kalıyor. Ördeğe dönüştün diye bu kadar cesaretlenme. Ayıya çevirmen lazım kendini ya da bir balığa. Başka türlü onun karşısında hiç şansın yok," demiş balıkçılar ona. Ancak Şangabis bu sözler karşısında artık kahkahalarla gülmeye başlamış. "Kürk mantomu bana Kunduz kardeşim verdi. Eldivenlerimi de misk sıçanı kuzenimden ödünç aldım. Çadırımda yakacak odun dolu. O Kabip Onokka ateşime yaklaşsın da görsün gününü," demiş. Ne deseler fayda etmeyeceğini anlayan balıkçılar üzüntüyle ayrılmışlar oradan. Şangabis'in sürekli gülmesi hepsini mutlu edermiş çoğu zaman, ancak artık onu bir daha görebileceklerini sanmıyorlarmış. Balıkçılar gidince Şangabis de kolları sıvayıp işe koyulmuş. Önce kuru dallarını, çam kozalaklarını kardan buzdan etkilenmeden kuru kalacakları bir yere koymuş. Böylece akşam çadırına geri döndüğünde ateş yakabilecekmiş. Kar artık iyice derinleşmiş ancak yüzeyi buz tuttuğundan Şangabis batmadan rahatça yürüyebiliyormuş. Balık tutma konusunda çok maharetli olduğu için buz yüzeyine açtığı deliklerden bir sürü balık yakalamış. Gece çökmeye başladığında sırtında bir sürü balıkla çadırına doğru yola koyulmuş.
Bir yandan da o esnada uydurduğu bir şarkıyı söylüyormuş. Kabip on okka, yaşlı bunak seni, becerebilirsen gel de korkut beni. Sonsuz mu sanıyorsun o gücü heybeti, altı üstü bir fanisin sen de benim gibi. Kabip Onokka'nın onu ağır adımlarla karın üstünde yürürken bulmasını sağlayan da yüksek sesle söylediği bu şarkı olmuş. Huu, huu diye kükremiş kuzey rüzgarı. Yaban kazlarıyla akbalıkçılar bile güneye doğru yola koyulmuşken hala buralarda gezen bu arsız iki bacaklı da neyin nesi? Gösteririm ben ona kimmiş bu buz diyarının efendisi. Bu gece çadırını kuşatıp ateşini söndüreyim de görsün bakalım gününü. Huu, huu diye kükremiş kuzey rüzgarı. Derken gece çökmüş. Şangebiz çadırında ateşinin başında oturuyormuş. Hem de ne ateş! Odunların her biri bir ay boyunca yanacak kadar büyükmüş. Saatleri olmayan Kızılderililer zamanı böyle ölçerlermiş. Onların günleri, haftaları değil, bir yeni aydan diğerine kadar olan zamanı anlatmak için ayları varmış. Şangibis otururken bir yandan da o gün yakaladığı tazecik bir balığı pişiriyormuş ateşte. Yumuşacık, sulu balığın pişmesini beklerken ağzını şapırdatıyor, ellerini keyifle ovuşturuyormuş. O gün o kadar yol yürümüş, o kadar yorulmuş ki ateşin başında oturup da yemeğini pişirmek ona büyük keyif veriyormuş. Balık hala bu kadar bol olduğu halde korkudan çekip giden arkadaşlarının ne kadar ahmak olduklarını düşünmüş. Kabip Onokka'da büyücü gibi, kimse ona karşı koyamaz diyorlar. O da benim gibi faninin tekidir oysaki. Tamam, ben soğuğa onun kadar dayanamam belki ama eminim o da ateşe benim kadar dayanamaz, demiş kendi kendine. Bu düşünce Şangabis'i güldürmüş. Keyfi iyice yerine gelmiş ve yeniden şarkı söylemeye başlamış. Kabip Onokka buzdan elleri, hadi şu ırmaklar gibi dondur bakalım beni. Var gücünle üfle, istersen parçala kendine, bana bir şey olmaz canlı tuttukça ateşime. Şangebis o kadar eğleniyormuş ki o esnada aniden kopan gümbürtüyü neredeyse duymayacakmış. Birden bir tipi bastırmış, karlar daha yere düşemeden rüzgarın gücüyle çadıra doğru uçuyormuş. Ancak çadır kalın bir battaniye gibi soğuğu içeriden uzak tutuyormuş. Kabip Onokka nerede hata yaptığını anlamış ve daha da hiddetlenmiş. Bacadan içeri diye kükremiş, sesi öyle vahşi, öyle korkunçmuş ki duyanları korkudan öldürmesi işten bile değilmiş. Ancak Şangebis gülüyormuş. Yapayalnız kaldığı bu koca diyarda biraz ses duymak hoşuna bile gitmiş doğrusu. Ha ha, iyi misin Kabip Onokka? Bağırırken dikkat et de ses tellerin yırtılmasın diye karşılık vermiş. Bunun üzerine bir gümbürtü daha kopmuş. Çadır rüzgarda şiddetle sarsılmış, kapı niyetine kullanılan bufalo postu perde gibi havalanmaya başlamış. Gel bakalım Kabip Onokka, üşümüşsündür, gel de için ısınsın biraz, demiş Şangabis neşeyle. Şangabis'in herkes gibi kendisinden korkup buz diyarını terk etmemiş olmasına zaten sinirlenmiş olan Kabip Onokka, bir de bu alaycı sözler karşısında iyice çılgına dönmüş. Geyik derisi örtülerden birini savurduğu gibi çadırın içine girmiş. Ne soğuk bir nefesi varmış. O kadar soğukmuş ki bir sis gibi kaplamış çadırın içine. Şangabis onun içeri girdiğini fark etmemiş gibi davranmış. Bir yandan şarkı söylerken bir yandan da ayaklarını uzatmış, ateşe de bir odun daha atmış. Odunla beslenen ateş öyle bir harlanmış ki Şangabis biraz geri çekilmek zorunda kalmış. Gözünün ucuyla Kabip Onokka'yı izlemeye devam ediyormuş bir yandan ve gördükleri karşısında yine gülmeye başlamış. Kabip Onokka'nın her yerinden terler boşalıyormuş. Saç uçlarındaki buz parçalarından eser yokmuş. Çocuklar tarafından yapılıp öylece bırakılmış, Mart ayı gelip de güneşin yüzünü göstermesiyle erimeye başlayan bir kardan adam gibiymiş adeta. Amansız kuzey rüzgarı resmen eriyip gidiyormuş. Orada biraz daha duracak olursa buz diyarının acımasız hükümdarından geriye kala kala bir su birikintisi kalacakmış.
Yaklaşsana biraz daha ateşe, kemiklerin donmuştur, gel de elin ayağın ısınsın biraz, demiş Şangabis yüzünde zalim bir gülümsemeyle. Ancak kuzey rüzgarı çadırdan çıkıp orayı hızla terk etmiş. Dışarı adımını atar atmaz soğuk hava onu kendine getirmiş. Biraz rahat nefes alınca bütün öfkesi tepesine çıkmış tekrar. Şangabis'i donduramamış belki ama yoluna ne çıkarsa onlardan çıkarmış öfkesini. Bastığı her yerde kalın bir buz tabakası peyda oluyormuş. Homurdanıp söylenirken yanından geçtiği bütün ağaçlar devriliyormuş. Etrafta yiyecek bir şeyler arayan tilki hemen inine kaçmış. Tepelerde gezinen çakallar sığınacak yer aramaya başlamışlar. Biraz gücünü topladığını hissedince yeniden Şangabis'in çadırının olduğu yere gitmiş. "Çık dışarı, çok cesursun ya aklınca, gel de benimle karın üstünde güreş bakalım, göstereyim sana kimmiş buraların efendisi," diye bağırmış bacadan içeri. Şangabis enine boyuna düşünmüş, ateş zayıf düşürüyor bu zalime, benim bedenimde sıcak, şuna bir gününü göstereyim dur, düşsün yakamdan da rahat rahat geçireyim günlerimi şurada, demiş Şangabis. Ayağa kalktığı gibi çıkmış çadırdan. Kabibonokka tam karşısındaymış. O güne dek görülmemiş bir mücadele yaşanmış aralarında. Karların üstünde yuvarlanıp durmuşlar. Gece boyu sürmüş bu kavga. Tilkiler inlerinden çıkıp uzaktan bu mücadeleyi izlemişler. Verdiği mücadele Şangabis'in vücudunu giderek ısıtıyormuş. Kuzey rüzgarının giderek zayıfladığını hissedebiliyormuş. Buzlu nefesi artık suratına bir fırtına gibi çarpmıyor, şöyle bir saçlarını yalayıp geçiyormuş sadece. En sonunda güneş doğuda yüzünü göstermiş. Kabibonokka ve Şangabis soluk soluğa ayrılmışlar birbirlerinden. Kabibonokka bu mücadelenin sonunda yenik düşmüş, insanın içini sızlatacak türden bir iniltiyle arkasını dönüp uzaklaşmış. Ancak ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın en kuzeyde, beyaz tavşanın ülkesinde bile Şangabis'in kahkahaları kulağından silinmemiş. Böylece neşe ve cesaret o kuvvetli amansız kuzey rüzgarını mağlup etmiş. Bulutlardaki minik oğlanlı kız. Masalcı Lagoyo bir akşam köşesinde oturmuş dalgın dalgın yanan ateşin çıkardığı kıvılcımları seyrediyormuş. Çocuklar onu böyle görünce ona sorular sorarak veya ondan hikayeler anlatmasını isteyerek Lago'yu rahatsız etmemeleri gerektiğini bilirlermiş. Çünkü Lago'ya böyle zamanlarda duyduğu, gördüğü akıl almaz şeyleri düşünür, şu dalgın gözlerle izlediği kıvılcımlar ancak kendisinin anlayabileceği şekillere, resimlere dönüşürmüş zihninde. Zaten çocukların söylemesine gerek bile kalmadan bir süre sonra onlara döner, konuşmaya başlarmış. Ancak o akşam çocuklar kendi aralarında fısıltılarla konuşa konuşa sabırla bekleseler de Lago'ya adeta bir taşa dönmüş gibi sessiz, hareketsiz bir şekilde oturmaya devam ediyormuş. Çocuklar bir an Lago'nun onları unuttuğunu, o akşam yatmadan önce bir hikaye dinleyemeyeceklerini düşünüp endişelenmeye başlamışlar. O esnada her zaman birbirinden tuhaf soruları olan minik tarla sarmaşığının aklına daha önce hiç düşünmediği bir soru gelmiş. "Lagoyo!" diye bağırmış bir anda. Sonra sesinin çok yüksek çıktığını fark edip susmuş hemen. Çocuğun bu bağırışı daha önce hiç olmadığı kadar derinlere dalıp gitmiş gibi görünen Lago'yu kendine getirmiş. "Ne oldu bakalım tarla sarmaşığı?" demiş. "Lago, söylesene dağlar hep burada mıydı?" Yaşlı Lagoyo minik kıza uzun uzun bakmış. Soruları ne kadar zor, ne kadar beklenmedik olursa olsun Lagoyo bunlara cevap vermekten hep mutluluk duyarmış. Hiçbir zaman meşgulüm, git başımdan, başka zaman gel demezmiş. Bu yüzden tarla sarmaşığı bu tuhaf soruyu sorduğunda da başını şöyle bir sallamış ve demiş ki, "Biliyor musun, ben de bu soruyu kendime çok sorarım. Sahi hep burada mıydı bu dağlar?" Lafını burada kesip gözlerini tekrar ateşe çevirmiş. Sanki sorunun cevabı oradaymış gibi uzun uzun bakmış. Sonunda kelimeler yeniden dökülmeye başlamış ağzından. "Evet, belki de dağların her şeyin başlangıcından beri burada olduğu doğrudur. Tabii tepelerinde. Dünya oluşurken oluştu belki onlar da.
Size dünyanın nasıl oluştuğunu daha önce anlatmıştım, hatırlıyor musunuz? Ama bu tepelerden bir tanesi her zaman burada değildi. Büyülü gibi bir anda yerden bitiveren o tepe. Ben size koca kayanın yerden yüksele yüksele minik bir oğlanla kızı bulutlara kadar nasıl çıkardığını anlatmış mıydım? Hayır, hiç anlatmadın bize o hikayeyi. Şimdi anlat ne olur, haydi diye bağırmış çocuklar bunun üstüne heyecanla. İşte bu büyülü koca kayanın öyküsü. Yaşlı Lagoya bu öyküyü dedesinden duymuştu. O da kendi dedesinden ve o da belki bütün bunlar olup biterken orada olan kendi dedesinden. Eskiden hiçbir insanın ve hiçbir hayvanın birbirini avlamadığı zamanlarda çayır kurtlarıyla iyi dost olup devasa dağ aslanına gün ortasını geçip geçmediğinizi sorabilecek kadar yaklaşabileceğiniz bir zamanda güzel bir vadide minik bir oğlanla bir kız yaşarmış. Vadi gerçekten yaşanacak bir yermiş. Dünya üstünde çocukların koşup oynayabileceği daha güzel bir yer yokmuş. Adeta göz alabildiğine uzanan yumuşacık yeşil bir kilim gibiymiş. Rüzgar esip de otlar şöyle bir sağa sola salındığında insan dalgalı bir denize baktığını zannedermiş. Vadinin her yerinde renk renk çiçekler açar, çalılarda sulu yemişler biter, yaz meltemi kuşların şarkılarını insanların kulaklarına taşırmış. Bütün bunlardan daha güzel olan ise burada korkulacak hiçbir şeyin olmamasıymış. Çocuklar etrafta canlarının istediği gibi koşturur, kelebekleri izler, tavşanlarla, sincaplarla oyunlar oynar, kovanlarına bal taşıyan arıların peşine düşerlermiş. Vahşi hayvanlara gelince onlar bugün olduğu gibi kafeslere tıkılmaz, çitlerle çevrili ufacık yerlere hapsedilmezlermiş. O güzel vadide bütün hayvanlar olmaları gerektiği gibi mutlu ve özgürmüş. Ayılar kocaman, tembel, iyi huylu dostlarmış. Yazları meyve yiyerek geçirir, kış geldi mi mağaralarına çekilip bahar gelene kadar uyurlarmış. Geyikler çok nazik hayvanlarmış, üstelik kuzular gibi evcilmiş hepsi. Çoğu zaman çocukların koşup oynadığı yerlere gelir, hem otlanır hem onlara eşlik ederlermiş. Çocuklar bütün hayvanları çok severmiş, hayvanlar da onları severlermiş elbet. Ancak çocukların gözdesi Jack adındaki tavşan ve antilop imiş. Tavşan Jack'in uzun bacakları, katırlarınki gibi uzun kulakları varmış. Kendi boyundaki başka hiçbir hayvan onun kadar yükseğe sıçrayamazmış. Tabii tavşan da kısa boynuzları ve güçlü bacaklarıyla rüzgar gibi koşan antilopun hızına yetişemezmiş. Mutlu Vadi'yi böylesine güzel bir yapan şeylerden biri de tam ortasından akıp geçen nehirmiş. Hayvanlar sırf güzel, serin sularından içmek, sıcak yaz günlerinde temizlenip serinlemek için en uzak yerlerden uzun yollar yürüyerek bu nehre gelirlermiş. Bu nehrin kenarında sanki özellikle minik kızla oğlan için yapılmışa benzer bir havuzcuk varmış. Ve kürek gibi düz kuyruklu, perde ayaklı dostları kunduz, çocuklar yürümeye başlar başlamaz onlara yüzmeyi öğretmiş. Güzel havalarda öğleden sonraları havuzda oynayıp birbirlerine su sıçratmak en sevdikleri şeylerden biriymiş. Yaz ortasında bir gün nehir suyu öyle serin, öyle güzelmiş ki çocuklar iyice yorulana kadar sudan çıkmak bilmemişler. En sonunda biraz üşüyüp havuzdan çıkmış, kurulanıp ısınabilecekleri bir yer aramaya koyulmuşlar. Şu tepesi yosun tutmuş yassı kayaya tırmanalım. Epey de büyük bir kaya, hiç böylesine tırmanmamıştık. Hadi hem eğleniriz biraz, demiş oğlan. Böylece çok da yüksek olmayan kayaya tırmanıp kardeşini de yukarı çekmiş. Kayanın pürüzsüz yüzeyine uzanmış, akşamın son ışıkları altında oracıkta uyuyakalmışlar. Ne olmuş, nasıl olmuş kimse bilmiyor. Ancak çocuklar uyuyakaldığında tepesi yosunlu kayada uzayıp genişlemeye başlamış. Bunun nasıl olduğunu bilmesek de gerçek olduğunu biliyoruz. Çünkü o koca kaya hala orada, dik ve çıplak tepesiyle vadideki bütün tepelerden daha yüksek. Çocuklar uyurken kaya büyümüş de büyümüş. Ertesi gün olduğunda kaya artık en yüksek ağaçlardan bile daha yüksekteymiş. Bu esnada anne ve babaları endişe içinde onları arıyor, her taşın altına bakıyorlarmış. Ama ne çare?
çocuklardan geriye tek bir iz bile kalmamış. Kayaya tırmanırken onları gören kimse de yokmuş. Herkes o kadar telaşlı, o kadar endişeliymiş ki kayaya ne olduğunu fark etmemişler bile. Herkes etrafta dolaşıp "Antilop, bizim çocukları gördün mü? Tavşan Jack, küçük kızla oğlandan haberin var mı?" diye soruyormuş. Ancak hayvanlardan hiçbiri onları görmemiş. En sonunda hayvanların içinde en zekisi olan çakala rastlamışlar. Çakal güzel havanın tadını çıkararak vadide geziniyormuş. Çocukları görüp görmediğini ona da sormuşlar. "Yok, epeydir görmedim çocukları ama burnum çok iyi koku alır benim. Zekam da çok kıvraktır. Belki bir yardımım dokunur size," demiş çakal. Böylece insanların yanına katılıp nehri izleyerek yürümeye başlamışlar. Kısa süre sonra çocukların yüzdüğü havuza gelmişler. Çakal sağ solu şöyle bir koklamış. Burnunu yerden kaldırmadan bir aşağı bir yukarı gidip gelmiş. Sonra birden kayaya doğru koşmuş, kollarını kayaya dayayıp daha hızlı koklamaya başlamış. "İşte kartal gibi uçamam belki, kunduz gibi yüzmem de imkansızdır ama ne ayı gibi ahmağım ne de tavşan Jack gibi laftan anlamaz. Burnum beni bugüne kadar hiç yarı yolda bırakmadı. Sizin çocuklar şu kayanın tepesinden başka yerde olamaz," diye bağırmış çakal. "İyi de bu koca kayaya nasıl tırmansın el kadar iki çocuk? Baksana şuna, tepesi bulutların içinde kaybolmuş gitmiş," demiş çocukların anne babası şaşkınlık içinde. Neler olup bittiğini anlayamadığı için çok huzursuz olan çakal, "Sormamız gereken soru bu değil. Herkesin aklına ilk bu soru gelir ama sorulması gereken soru bu değil. Sormamız gereken şu: nasıl indireceğiz bu çocukları aşağı?" demiş çakal. Bunun üzerine bütün hayvanları çağırmışlar, oturup ne yapabileceklerini konuşmuşlar. "Ben bu kayaya tırmanırım tırmanmasına ya, iki kolumla sarılabilmem lazım bunun için. Kaya da epey büyük," demiş ayı. Daha sonra tilki söz almış. "Kaya değil de şöyle derince bir delik olsaydı tuttuğum gibi getirirdim çocukları buraya," demiş tilki. Bunun üzerine kunduz lafa girmiş. "Ah, böyle yerde değil de suyun içinde olsaydı bu kaya, yüze yüze hallederdim ben bu işi," demiş kunduz. Ancak konuşmayla bir yere varabilecekleri yokmuş. En sonunda zıplamaya karar vermişler. Zaten yapılacak fazla bir şey de gelmiyormuş akıllarına. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmak için kendini hazırlarken en minikleri olan fare şansını denemek istemiş. Bütün gücünü toplayıp var gücüyle sıçramış ama aldığı yol bir elden daha fazla değilmiş. Arkasından gelen sincap da ondan ancak birkaç parmak yukarı sıçrayabilmiş. Daha sonra tavşan gerinmiş, hayatında sıçramadığı kadar yükseğe sıçramış. Öyle ki neredeyse beli kırılacakmış. Ancak bir fayda sağlayamamış o da. Antilop da yeterince yükseğe sıçrayamamış ama en azından canını acıtmadan tekrar yere inmeyi başarabilmiş. Sıra en sonunda dağ aslanına gelmiş. Aslan şöyle birkaç adım geri gitmiş ve sıçraya sıçraya kayaya doğru koşmaya başlamış. En sonunda arka ayakları üzerinde havaya kalkmış ve yuvarlanarak tekrar yere düşmüş. Aslan diğer bütün hayvanlardan daha yükseğe sıçramış olsa da koca kayanın yanında bu mesafe devede kulak kalmış. Akıllarına gelen tek çözüm olan zıplamak işe yaramayınca hayvanlar bir süre çaresizlik içinde oturmuşlar. Küçük kızla oğlanı kurtarmak imkansız gibi görünüyormuş. O arada incecik, neredeyse zor duyulan bir ses, "İzin verirseniz ben kayaya tırmanabilirim," demiş. Hepsi kimin konuştuğunu görmek için etrafa bakmışlar ama ortalıkta kimse görünmüyormuş. İçlerinden birkaçı çakalın kendileriyle dalga geçtiğini düşünse de çakal da herkes kadar şaşkın görünüyormuş. "Bekleyin bir dakika, koşarak geliyorum," demiş incecik ses bu sefer. Derken çimlerin içinden tırtıl çıka gelmiş. Zavallı hayvan hareket etmek için önce sırtını şöyle bir büküyor, daha sonra kuyruğunu azıcık ileri çekiyormuş her seferinde.
Hale bak sen, bu nasıl bir cüret böyle? Ben koca dağ aslanı bile bu işi beceremediysem, zar zor hareket eden parmak kadar sen neyine güveniyorsun, söyle bakayım bana, demiş dağ aslanı tırtılı görünce. Ne zaman bir şeye gücense hep bu lafı edermiş zaten. Hakikaten büyük ahmaklık, hayatımda böyle kibir görmedim ben, demiş tavşan Jack bunun üzerine. Uzun süre tartıştıktan sonra bu gariban küçücük hayvanın da şansını denemesine izin vermenin kimseye bir zararı olmayacağına karar vermişler. Zaten hali hazırda oturup beklemekten başka bir şey yapmıyorlarmış. Böylece tırtıl ağır ağır kayaya yaklaşıp tırmanmaya başlamış. Dakikalar sonra tavşan Jack'in zıpladığından daha yüksek bir yere ulaşmış. Biraz sonra artık aslanın zar zor zıplayabildiği yükseklikteymiş. Kısa süre içinde de gözden kaybolmuş. Tırtıl bir ay boyunca durmadan, dinlenmeden tırmanarak sonunda büyülü kayanın tepesine ulaşmış. Gidip minik kızla oğlanı uyandırmış. Çocuklar kendilerini bir an bulutların arasında bulunca çok şaşırmışlar. Tırtıl tırmanırken keşfettiği dar bir patikadan çocukları sağ salim aşağı indirmiş. Böylece sabrı ve kararlılığı sayesinde savunmasız minik tırtıl, kocaman ayının, herkesten güçlü aslanın başaramadığı işin altından kendi başına kalkmış. Bütün bunlar çok eskiden olmuş elbette. Artık vadide aslanlar, ayılar yok. Onları hatırlayan bile kalmadı neredeyse. Ama tırtılı herkes hala hatırlıyor. Çünkü büyülü koca kaya hala aynı yerde duruyor ve Kızılderililer de ona tırtılın adını verdiler. Tutukanula diyorlar koca kayaya. Minicik bir hayvan için çok büyük bir isim elbette. Ama cesaretini, başardığı bu koca işi düşününce insana küçük bile geliyor. Akşam Yıldızı'nın çocuğu. Bundan çok uzun zaman önce Büyük Giçegume Gölü'nün kıyısında birbirinden güzel tam 10 kızı olan bir avcı yaşarmış. Kızların saçları kuzgun kanatları gibi parlak siyahmış, yürüyüp koştuklarında ormanda özgürce gezinen geyikler gibi narin, endamlı görünürlermiş. Hal böyle olunca avcının evine gece gündüz talipler akın edermiş. Bunlar genç, yakışıklı, fişek gibi dünyanın bir ucundan ötekine yorgunluk nedir bilmeden gidebilecek delikanlılarmış. Eğer bile olmadan at sırtına atlayıp rüzgar gibi yolculuk ederlermiş. Yabani atları ilmiklerle yakalar, burun deliklerine üfleyip büyüyle onları ehlileştirir, yılların bine katı gibi binerlermiş sırtlarına. Bunların dışında avcının evine kanolarla, kayıklarla, sakin sularda kürek çeke çeke koca gölün öte yakasından gelenler de varmış. Eve gelen taliplerden her biri avcının gözüne girebilmek umuduyla yanlarında hediyeler getirirlermiş. Güneşe en yakın yerlerde uçan bir kartalın kanadından bir tüy, tilki ve kunduz kürkleri, kıvırcık bizon yünü, renkli boncuklar, Kızılderililerin para yerine kullandığı deniz kabukları, kirpi okları, boz ayı pençeleri, işlene işlene battaniye gibi yumuşamış geyik derileri ve daha akla hayale gelmeyecek bir sürü şey getirirmiş bu delikanlılar. Zamanla içlerinden bir tanesi hariç bütün kızlar birer birer bu delikanlılara gönüllerini kaptırıp evlenmişler. Her bir kız evlendiğinde kıyıya bir çadır daha dikilmiş. Böylece gölün kenarı minik bir köye dönüşmüş. Zaten ülke oldukça zenginmiş, üstelik avlanacak bir sürü hayvan, tutulacak bir sürü balık varmış. Böylece kimse zorluk çekmemiş. Geriye sadece içlerinde en güzeli olan en küçük kız Ovenue kalmış. Güzel olduğu kadar kibar da olan Ovenue'dan daha iyi kalpli bir insan yeryüzünde yokmuş. Kibirli ve geveze ablalarının aksine Ovenue utangaç ve mütevaziymiş. Üstelik mecbur kalmadıkça konuşmaz, konuşunca da 2-3 laftan fazlasını söylemezmiş. Her fırsat bulduğunda ormana gider, insanlardan uzakta kuşların şarkılarını dinleyerek daldan dala atlayan sincapları izleyerek kendini düşüncelerine kaptırırmış. O ormanda saatlerce ne düşündüğünü kimse bilmezmiş. Ancak böyle iyi bir insanın aklından tek bir kötü şey geçeceğini akıllarına getirmezlermiş.
Ancak ne kadar mütevazi olsa da Ovinia'nın kendine has bir özelliği varmış. Bu özelliği fark eden Ovinia'nın kalbini kazanacağına emin olduğu halde kendisiyle alay edildiği için gururu kırılan, kaçıp giden birçok mağrur delikanlı olmuş. Gerçek şuymuş ki Ovinia'yı memnun etmesi epey zormuş. Birbirinden yakışıklı Filinta gibi delikanlılar onunla evlenmek istiyormuş. Hatta o toprakların en cesur erkekleri de bunların içindeymiş. Ancak bu ceylan gözlü kız hiçbirini istemiyormuş. Kimine çok uzun diyormuş, kimine çok kısa. Kimileri onun için fazla cılızmış, kimileri de çok fazla tombul. Artık ablaların da sabrı iyiden iyiye tükenmeye başlamış. Bahane bularak kapısından kovduğu her erkek de sanki ablalarının eşlerini aşağılar gibiymiş. İstese bütün ablalarının eşlerinden daha yakışıklı biriyle evlenebilirmiş, ancak kimseleri beğenemiyormuş. Ablaları onu anlayamıyorlarmış bir türlü. En sonunda sinirlerini ondan çıkarmaya, Ovinia'ya mantıksız, akılsız olduğunu söylemeye başlamışlar. Kızını çok seven, onun mutlu bir yuva kurmasını isteyen babasının da aklı bu olanları almıyormuş. "Söylesene kızım, sen evlenmek mi istemiyorsun yoksa? Şu memlekette ne kadar yakışıklı delikanlı varsa kapımıza geldi. Hepsini de armudun sapı, üzümün çöpü diyerek geri çevirdin," demiş bir gün dayanamayıp. Ovinio büyük kara gözlerini kaldırıp babasına bakmış. "İstemediğimden değil baba, ama sanki bu insanların kalplerini görüyormuşum gibi hissediyorum. Önemli olan ne kadar yakışıklı oldukları değil, kalplerinin güzel olup olmadığı. Daha böylesine rastlamadım, sadece hepsi bu," demiş kız. Bundan kısa süre sonra çok tuhaf bir şey olmuş. Küçük bir köyden Osio adında bir Kızılderili gelmiş. Ovinio'dan yaşça çok büyük olan bu adam fakir, üstelik de epey çirkinmiş. Ancak Ovinio yine de onunla evlenmiş. Ovinio'nun birbirinden kibirli 9 ablasının şaşkınlıktan ağızları bir karış açık kalmış. Bu şımarık küçük kız aklını mı yitirmiş böyle? Elbette eninde sonunda bu şımarıklığının bir musibete yol açacağını biliyorlarmış. Ancak bu kadarı onların bile aklından geçmiyormuş. Tabii ki onların böyle düşünmesinin nedeni Ovinio'nun bir bakışta gördüğü şeyi, Osio'nun cömert ruhunu ve altın gibi kalbini görememeleriymiş. O çirkin yüzün altında asil bir akıl, bir şairin tutkusu ve kıvılcımı yatıyormuş. Ovinio da onu bu yüzden sevmiş zaten. Hele Osio'nun onun şefkatine muhtaç olduğunu görmek sevgisini kat be kat arttırmış. Ovinio'nun bilmediği ise Osio'nun aslında kötü bir büyünün etkisindeki çok yakışıklı bir delikanlı olduğuymuş. Gerçekte güneş batarken dünyanın kıyısında, gökyüzünün batısında bütün haşmetiyle parlayan akşam yıldızının kralının oğluymuş. Bulutsuz günlerin akşamlarında parlayıp sönen bir mücevher misali gökte asılı dururmuş akşam yıldızı. O kadar yakın görünür, ışıltısı öyle bir sıcaklık verilmiş ki insanın içine. Küçük çocuklar bir uzansalar gece onu yutmadan yakalayabileceklerini, evlerine götürebileceklerini sanırlarmış. Bilge yaşlılar ise onun kesinlikle akşamları cennet bahçelerinde gezen yüce ruhun kaftanındaki bir boncuk olduğunu söylerlermiş. Osio'nun aslında bu yıldızdan geldiğini bilmeyenler, akşamları kollarını yıldıza doğru uzatıp da kimsenin anlamadığı şeyler söylediği için onunla dalga geçiyorlarmış. Bir gün komşu köyde büyük bir ziyafet için hazırlıklar yapılıyormuş. Ovinio'nun bütün yakınları da davetliymiş. 9 kibirli abla yanlarında eşleriyle kendilerini ve süslü püslü elbiselerini göstere göstere saksanlar gibi gevezelik ede ede ziyafete gelmişler. Ovinio ve Osio ise sessiz sedasız en arkada yürüyorlarmış. Güneş batmış, alacakaranlık çökünce dünyanın kenarında akşam yıldızı belirmiş. Osio durmuş, kollarını sanki merhamet dilercesine akşam yıldızına doğru uzatmış. Bu hareket masadakileri çok eğlendirmiş, dalga geçmeye, hatta kaba saba sözler etmeye başlamışlar. "Öyle havalara bakacağına önüne baksaya, düşüp boynunu kıracak yoksa," demiş kız kardeşlerden biri. "Hey, bak koca bir ağaç gövdesi var orada, atlayabilecek misin üstünden?" demiş diğeri.
Oseo cevap vermemiş ancak ağaç gövdesine geldiğinde tekrar durmuş. Rüzgarın devirdiği koca bir meşe ağacıymış bu. Yıllardır orada hiç kıpırdamadan yatıyormuş. Mevsimler boyu üzerinde yapraklar birikmiş. Ancak kız kardeşlerin farkına varmadığı bir şey varmış. Ağaç gövdesinin için bomboşmuş ve bu öyle büyük bir ağaçmış ki bir ucundan diğerine yürürken eğilmeye bile gerek kalmazmış. Oseo'nun durması ağacın üstünden atlayamayacağı için değilmiş. Ancak bu içi boş koca ağaç gövdesinde tuhaf, neredeyse büyülü denebilecek bir şey varmış. Oseo sanki onu bir düşte görmüş, sanki o zamandan beri hep onu arıyormuş gibi uzun uzun bakmış. "Ne oldu Oseo, benim göremediğim bir şey mi görüyorsun orada?" diye sormuş Ovenio omzuna dokunarak. Oseo ise bütün ormanda yankılanan bir ses çıkarıp ağaç gövdesinin içine atmış kendini. Endişelenmeye başlayan Ovenio ne olup bittiğini anlamaya çalışırken ağacın diğer ucundan bir adam çıkagelmiş. Bu adam Oseo'nun ta kendisiymiş ancak artık çirkin ve cılız değilmiş. O zayıf, hastalıklı görüntüsü gitmiş, şimdi Ovenio'nun karşısında genç, yakışıklı, heybetli bir delikanlı duruyormuş. Ancak Oseo yıllardır kendisine musallat olan lanetin kalktığını düşünüp de rahat bir nefes bile alamadan Ovenio'da bir şeylerin değişmekte olduğunu görmüş. Güzel kızın kuzgun gibi siyah saçları beyaza dönüyor, yüzünde tek tek kırışıklıklar beliriyor, beli bükülüp dayanacak bir sopa arıyormuş etrafta. Oseo gençliğini geri kazanırken biricik sevdiceği gözlerinin önünde eriyip gidiyormuş. "Ah canım benim, akşam yıldızının bana ettikleri yetmedi, şimdi de böyle mi işkence edecek bana? Ah ben olduğum gibi kalsaydım, insanlar alay etseydi benimle, itilip kakılsaydım ömrümün sonuna kadar da senin başına gelmeseydi bunlar," diye bağırmış acıyla. Ovinio ise bu haykırışlar karşısında sakinliğini yitirmemiş. "Yeter ki sen böyle de sev beni, ne güzellik isterim ne gençlik, İlla birimiz çekecekse bu cezayı, varsın ben çekeyim senin yerine," diye cevap vermiş usulca. Bunun üzerine Oseo onu kollarına almış, onu sonsuza kadar seveceğine söz vermiş. İki aşık el ele tutuşup ziyafetin verileceği yere gitmişler. 9 kibirli kız kardeş gördükleri karşısında gözlerine inanamamışlar. Artık hepsinin eşlerinden daha yakışıklı olan, üstelik asalet konusunda eline kimsenin su dökemeyeceği Oseo'ya yüreklerinde derin bir kıskançlıkla bakıyorlarmış artık. Oseo'nun gözlerinde akşam yıldızının ışıltısı parlıyor, konuştuğunda yumuşak sesi herkese hayran bırakıyormuş. Taş kalpli ablaları Ovinio'nun başına gelenleri ise hiç üzülmemişler. Hatta artık kendi güzellikleri gölgede kalmayacağı, insanlar artık her yerde sadece Ovinio'ya övgüler düzmeyeceği için içten içe seviniyorlarmış bile. Nihayet ziyafete oturmuşlar ve Oseo hariç herkesin keyfi yerine gelmiş. Oseo ise bir rüyaya dalmış da etrafında olup bitenleri görmüyormuş gibi yemeden içmeden öylece oturuyormuş. Ara sıra Ovinio'nun ellerini tutuyor, kulağına güzel şeyler fısıldıyormuş. Ancak geri kalan zamanda gözleri uzaklara, yıldızlarla dolu gökyüzüne bakıyormuş. Nihayet yemekler yenmiş, sofraya bir sessizlik çökmüş. O esnada gecenin içinden, karanlık, gizemli ormandan bir müzik duyulmaya başlamış. Sanki yaz zamanı alacakaranlıkta ardıç kuşunun söylediği yumuşak tatlı bir şarkıymış bu. Daha önce kimsenin duymadığı bu büyülü ses uzaklardan bir yerlerden geliyor, bir alçalıp bir yükseliyormuş. Ziyafetteki herkes merakla etrafa bakınırken yalnızca Osea gözlerini kapatmış, sakince dinlemekteymiş. Zira herkesin sadece bir müzik olarak duyduğu bu ses onun için göklerden gelen ve kendisiyle konuşmakta olan akşam yıldızının sesiymiş. "Artık acıların sona erdi oğlum. Üstündeki bu kötü büyü bozuldu. Hiçbir büyücü sana zarar veremez artık. Artık acıların sona erdi. Artık dünyadan ayrılıp göklerde bana kavuşma vaktin geldi. Önündeki yemeğe ışığımı düşürdüm. Artık büyülü. Ye onu. Artık her şey yoluna girecek," diyormuş bu ses.
Bunun üzerine Oseo önündeki yemekten bir kaşık almış ve o anda koca ziyafet çadırı zangır zangır sallanarak yavaşça havaya yükselmeye başlamış. Kısa süre içinde ağaçların tepesine çıkan çadır yıldızlara yükselene kadar durmamış. Çadır yükseldikçe içindekiler de teker teker değişmeye başlamış. Kil çömlekler gümüş çanaklara, ahşap tabaklar istiridye kabuklarına, kirişler ve direkler yıldız ışığı altında parlayan cisimlere dönüşmüş. Çadır biraz daha yükselince 9 kibirli kardeş ve eşleri kuşlara dönmüşler. Erkekler ardıç kuşlarına, serçelere, ağaç kakanlara dönüşürken kadınlar parlak tüylü kuşlar olmuşlar. İçlerinden en geveze olan 4 kız kardeş artık saksan ve alakarga olmuşlar. Oseo oturduğu yerden kendisi de bir kuşa dönmüş olan Ovenio'ya bakmış. Onu kaybetmiş olmak düşüncesi yüreğine bir ok gibi saplanmış, başını acıyla önüne eğmiş. Ovenio'nun olduğu tarafa son bir kez daha baktığında ise onu karşısında yeniden genç ve güzel halde, üzerinde ancak gökkuşağında bulunabilecek renklerde kıyafetler içinde görmüş. Bütün bunlar olurken çadır esen rüzgarlarla bir kez daha titreyip sallanmış, artık bulutları bile geride bırakıp en sonunda akşam yıldızının ülkesine ulaşmış. Oseo ve Ovenio bütün kuşları teker teker yakalayıp kocaman bir gümüş kafese koymuşlar. Bu esnada Oseo'nun babası olan akşam yıldızının kralı gelip onları selamlamış. Üstünde yıldız tozundan yapılma, yürüdükçe uçuşan bir kaftan varmış ve uzun beyaz saçları omuzlarının üstüne konmuş bulutlara benziyormuş. "Hoş geldiniz güzel çocuklarım. Göklerdeki krallığım bunca zamandır sizleri bekliyordu. Zorlu sınavlardan geçtiniz. Hepsini cesaretle göğüs gerdiniz. Artık bu cesaretin ve açık yürekliliğin ödülünü alma zamanınız geldi. Artık burada mutlu mesut yaşayacaksınız. Ancak tek bir şeye çok dikkat etmenizi istiyorum sizden," demiş kral. Uzaklarda göz kırparmış gibi parlayıp sönen, ara sıra bir bulutla önü kapanan bir yıldızı işaret etmiş. Ve "Şu yıldızda Vabeno adında bir büyücü yaşar. O yıldızın ışıklarını ok gibi fırlatır zarar vermek istediklerine. Ezelden beri bana düşmandır. Oseo'yu yaşlı, çirkin bir mahluka çevirip dünyaya atıveren de ta kendisidir. Dikkat edin de ışığı üstünüze düşmesin. Son zamanlarda iyice güçten düştü neyse ki. Sağ olsun iyi kalpli bulutlar yardıma geldiler. Onlar hep birlikte yıldızın önünü kapatıyorlar. Böylece okları buraya ulaşamıyor." Kral sözünü bitirince iki aşık eğilip minnetle onun ellerini öpmüşler. "Peki ya kuşlar, bunlar da mı Vabeno'nun işi?" demiş Oseo gümüş kafesi işaret ederek. "Hayır, benim işim o, sevginin gücü işte. Bu sevgi sayesinde çadırınız yükselip de buralara kadar geldi. Bu kibirli, kıskanç kızlarla kocalarının kuşlara dönmesi de benim işim. Yürekleri kıskançlık ve nefretle doluydu. Çünkü sizi aşağılıyor, zayıf ve çaresiz olduğunuz için size zalimlik ediyorlardı. Ben de kuşa çevirdim hepsini. Bundan daha kötüsünü de hak ediyorlardı bana sorarsanız. Ama şimdi bu gümüş kafeste de mutlular. İstedikleri gibi hava atarlar renkli tüyleriyle, diledikleri caka caka satarlar. Zaten şu hayatta başka bir şey istedikleri de yoktu. Şuraya sarayımın kapısına koyalım bu kafesi, yemlerini sularını da eksik etmeyelim," demiş akşam yıldızının kralı. Böylece Oseo ve Ovenio akşam yıldızının krallığında yaşamaya başlamışlar. Yıllar geçtikçe büyücü Vabeno'nun yaşadığı o uzak yıldızın ışığı da soldukça solmuş, kimseye zarar verecek gücü kalmamış. Bu esnada Oseo ve Ovenio'nun sevinçlerine sevinç katan bir de oğulları olmuş. Çocuk annesi gibi güzel gözlü, babası gibi cesurmuş. Akşam yıldızı krallığı bir çocuğun yaşayabileceği en güzel yermiş. Yıldızlar ve ay her zaman yanı başındaymış. O kadar yüksekteymiş ki krallık, gökyüzü geceleri çocuğun odasındaki bir perde gibi görünürmüş. Ancak çocuk ne zaman yalnız kalsa annesiyle babasının geldiği yer olan dünyayı düşünür dururmuş. Çok, çok uzaktan görüyormuş dünyayı, mavi yeşil bir nokta gibi. Dünyadaki çocuklar nasıl ayı yıldızları yakalayabileceklerini sanıp kollarını uzatırlarsa, çocuk da dünyaya doğru uzanırmış her gece. Babası bir gün ona küçük bir yay ve minik oklar yapmış.
Çocuk bu hediyeye çok sevinmiş sevinmesine, ancak hiçbir oyuncak yalnızlığına deva olmuyormuş. Dünyadaki çocukların neler yaptığını, nasıl oyunlar oynadığını düşünüyormuş sürekli. Dünyanın çok güzel bir yer olması gerekiyormuş ona göre. Ne de olsa çok fazla insan yaşıyormuş üstünde. Annesi ona bu uzak diyara ait öyküler anlatırmış. Göllerden, ırmaklardan bahseder, yemyeşil ormanlarda sincapların, geyiklerin yaşadığını, göz alabildiğine uzanan çayırlarda sürülerin otladığını söylermiş. Annesi çocuğa sarayın girişindeki gümüş kafesteki kuşların da dünyadan geldiğini, geldikleri yerde onlar gibi binlercesinin ve onlardan daha güzel çok daha fazlasının olduğunu da söylermiş. Suların üstünde zarafetle yol alan uzun boyunlu kuğular, geceleri ormanları şarkılarıyla dolduran çoban aldatanlar, kızılgerdanlar, güvercinler ve kırlangıçlar çocuğa sanki büyülü yaratıklar gibi geliyormuş. Çocuk bazen gidip gümüş kafesin yanına oturur, içerideki yaratıkların ne konuştuklarını anlamaya çalışırmış. Bir gün yine böyle kuşları dinlerken aklına tuhaf bir fikir gelmiş. Kafesin kapağını açacak, böylece serbest kalan kuşlar dünyaya dönerken belki onu da yanlarında götüreceklermiş. Babasıyla annesi de oğullarını özleyince onun peşinden dünyaya gelecek sonra da. Sonra ne olacağını pek bilmiyormuş aslında. Ancak bu fikrin verdiği heyecanla kafese iyice yaklaşıp kapağını kaldırıvermiş. Serbest kalan kuşlar etrafta hızla uçmaya başlamışlar. Çocuk o an yaptığına pişman olmuş, biraz da korkmaya başlamış. Ya kuşlar dünyaya döner de onu yanlarına almazlarsa, o zaman dedesine nasıl hesap verirmiş? "Geri gelin, haydi geri gelin," diye bağırmış. Ancak kuşlar onun bağırışlarına hiç kulak asmadan etrafta uçmaya devam etmişler. Her an dönüp dünyaya doğru kanat çırpmaya başlayabilirlermiş. Bu sefer ayağını sertçe yere vurup minik yayına davranarak "Hemen geri gelin buraya, hiç acımam vururum size," diye bir kez daha bağırmış çocuk. Ancak kuşlar yine bu sözlere aldırış etmeyince çocuk hemen yayına bir ok yerleştirmiş ve fırlatmış. O kadar iyi nişan almış ki ok kuşlardan birinin tüylerinin arasından geçmiş. Tüyler yerlere saçılmış. Yara almamasına rağmen neye uğradığını şaşıran kuş yere düşmüş. Bir parça kan sızmış taşların üstüne ve yerde yatan artık bir kuş değil, koluna saplanmış bir okla genç ve güzel bir kadınmış. Akşam Yıldızı Krallığı'nın en önemli kuralı kimsenin başka hiçbir canlının kanını dökmemesi gerektiğiymiş. Bu nedenle Akşam Yıldızı Krallığı'nda dökülen o birkaç damla kan her şeyi değiştirmiş. Çocuk sanki omuzlarından görünmez bir el bastırıyormuş gibi aşağı inmeye başlamış. El bastırdıkça çocuk alçalmış, giderek dünyaya yaklaşmış. Bir süre sonra yeşil tepeleri, hatta suların üstündeki kuğuları bile görmeye başlamış. En sonunda büyük bir gölün ortasındaki bir adada ayakları yere basmış ve oracığa düşmüş. Kafasını kaldırıp yukarı baktığında çadırında yavaş yavaş aşağı doğru inmekte olduğunu görmüş. Annesiyle babası Oseo ve Ovenio insanların arasında yaşayıp onlara nasıl yaşamaları gerektiğini göstermek için bir kez daha dünyaya dönüyorlarmış. Akşam Yıldızı Krallığı'nda geçirdikleri yıllar onları çok bilge yapmış ve bu bilgileri artık dünyadakilerle paylaşacaklarmış. Onlar da el ele adaya indiklerinde bütün büyülü kuşlar da arkalarından gelmiş. Her birinin ayağı yeryüzüne değdiği anda yeniden insan olmuşlar. Ancak artık kuş olmadan önceki halleri gibi görünmüyorlarmış. Hepsi birer cüce. Kızılderililerin dediği gibi birer yaban cüceymiş. O günden sonra hep hallerinden memnun, mutlu insanlar olmuşlar. Çok az kişi gözleriyle görmüş onları. Derler ki bazen ılık yaz akşamlarında bazı balıkçılar bir anlığına büyük gölün kenarında akşam yıldızının ışığı altında dans ederken görürlermiş onları.